Bu filmler ters köşe finaliyle aklını başından alacak. Hazırsan başlayalım. 5 numara kimlik filmi. Bazen kader seni hiç tanımadığın yabancılarla bir araya getirir. Ama bu yabancılarla aynı yerde olmanın bir nedeni vardır. Şiddetli bir fırtına, karanlık bir gece, Amerika'nın ıssız bir yol kenarında eski bir motele sığınmak zorunda kalan 10 yabancı. Bir şoför, ünlü bir oyuncu, polis, mahkum, genç bir çift, yaşlı bir aile ve sessiz bir kadın. Hepsi geçmişlerinden bir şeylerle kaçıyor gibi. Ama çok geçmeden fark ediliyor ki bu moteldeki her şey tesadüf değil. Telefonlar çalışmıyor, dışarıyla bağlantı yok ve içeride bir şeyler yavaş yavaş kontrolden çıkıyor. Kimin ne sakladığı, kimin gerçekte kim olduğu belli değil. Bu insanların ortak noktası ne? Neden buradalar? Ve asıl soru şu, buradan sağ çıkabilecekler mi? Zaman daraldıkça korku büyüyor ve gerçekler ortaya çıktıkça izleyici olarak sen bile kendi kimliğinden şüphe etmeye başlıyorsun. James Mangold'un yönettiği bu film, zekice kurgulanmış yapısıyla izleyicisini her saniye ters köşeye yatırmayı başarıyor. Bu filmde her detay çok önemli. Her sahne ipucu olabilir. Ama dikkat et. Çünkü gördüğüne bile güvenemezsin. 4 numara Görünmeyen Misafir filmi. Başarılı bir iş adamı gözünü açtığında kendini lüks bir otel odasında bulur. Yanında sevgilisi cansız bir şekilde yerde yatıyor. Kapılar içeriden kilitli, pencereler kırılmamış ve odaya başka kimsenin girmesi imkansız. Ama bir sorun var. Polis yolda ve adamın sadece birkaç saati var. Suçsuzluğunu ispatlamak ya da her şeyi kaybetmek arasında ince bir çizgide. Kendisini savunmak için ülkenin en iyi avukatlarından biriyle görüşmeye başlar. Ama bu bir sorgudan çok bir akıl savaşına dönüşür. Yalanlar, çelişkiler, eksik parçalar. Zaman geçtikçe anlatılan hikaye yerle bir olur. Ne olmuştu o odada? Kim yalan söylüyor? Ve en önemlisi, görünmeyen misafir gerçekten kim? Bu film akıl oyunlarını sevenlerin bayılacağı sürprizlerle dolu bir İspanyol gerilim filmi. Her sahne yeni bir soru işareti. Her diyalog başka bir sır. Finale yaklaştıkça tüm algılarınız alt üst olacak ve tam her şeyi çözdüm dediğiniz anda film sizi bir kez daha kandıracak. 3 numara Evdeki Düşman filmi. Her çocuk sevgiye muhtaç ama ya bazıları sırlar taşırsa? Geçirdikleri büyük bir trajedinin ardından hayatlarına yeniden umut katmak isteyen bir çift evlat edinmeye karar verir. Gözleri yetimhanede sessiz ve olgun tavırlarıyla dikkat çeken küçük bir kıza takılır. Esther. Güler yüzlü, kibar ve yaşıtlarına göre oldukça zeki biri. Yeni bir başlangıç, yeni bir aile, her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Ama çok geçmeden evin içinde garip şeyler olmaya başlıyor. Esther göründüğü kadar masum mu? Yoksa bu küçük bedenin ardında daha karanlık bir gerçek mi saklı? Anne içten içe bir şeylerin ters gittiğini hissediyor ama babası buna inanmak istemiyor. Evin diğer çocukları sessizce olan biteni izlerken iş işten geçmek üzeredir. Korku büyüyor, gerilim tırmanıyor ve Esther'ın geçmişi araştırıldıkça gerçekler korkunç bir hal almaya başlıyor. Bu film sadece bir korku filmi değil. Aile, güven ve sırlarla ilgili akıllardan çıkamayacak bir psikolojik gerilim. Her sahnesi diken üstünde. Her bakışı başka bir anlam taşıyor. Eğer klasik korkulardan fazlasını arıyorsan, sürprizlerle şoke eden, atmosferiyle içine çeken bir hikayeye hazırsan, Esther seni bekliyor. 2 numara Altıncı His filmi. Bazı çocuklar hayal görür. Bazıları ise gördüklerini anlatmaya cesaret edemez. Küçük bir çocuk, sessiz, içine kapanık. Ama içinde kopan fırtınalar kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük. Çünkü o başkalarının görmediği şeyleri görüyor. Bir çocuk psikoloğu geçmişteki bir olayın yükünü taşırken bu gizemli çocukla yolları kesişir. İlk başta her şey sıradan bir vaka gibi görünür. Ama vakit geçtikçe çocuğun anlattıkları gerçek olmayacak kadar korkunçtur. Karanlıkta kalan sırlar, fısıltılarla gelen mesajlar ve gözle görülmeyen bir dünya ile kurulan bağ. Peki ya çocuk doğru söylüyorsa ve gerçekten farklı bir şeyler görüyorsa? Doktor inançla şüphe arasında sıkışırken izleyici olarak sen de her sahnede daha derin bir bilinmezlik içine çekiliyorsun. Film ilerledikçe gerilim tırmanıyor ve en basit detaylar bile anlam kazanmaya başlıyor. Bu film sadece bir korku filmi değil, zihinsel bir yolculuk, duygusal bir hikaye ve finale kadar seni diken üstünde tutan psikolojik bir başyapıt. Eğer son ana kadar acaba dedirsen filmler seviyorsan ve akıl oyunlarına hazırsan bu hikaye seni içine çekecek. Ama dikkat et, gerçek bazen hatırlamak istemediğin şeydir.
Ve bir numara Fractured filmi. Bazen bir filme başlarsın ve daha ilk dakikalarda anlarsın. Bu işin sonu hiç normal bitmeyecek. İşte bu film tam olarak öyle bir film. Bir adam eşi ve küçük kızıyla yolda seyahat ederken ufak bir kaza geçiriyorlar. Her şey bir anda gelişiyor. Kızını hastaneye götürüyor, kontrol için alıyorlar. Ve sonra olan oluyor. Adam bekleme salonunda biraz uyuyor. Ama gözlerini açtığında karısı ve kızı ortada yok. Hani o an var ya, panik başlar, etrafa bakarsın, birine sorarsın, ne bileyim kayıtları istersin ama hiçbir şey yok. Hastanede kimse onları görmemiş. Sistemde hiçbir kayıt yok. Sanki hiç var olmamışlar gibi. İşte bu noktada film seni sorgulamaya başlatıyor. Gerçekten ne oldu? Adam mı kafayı yedi? Yoksa birileri bir şey mi saklıyor? Her sahne biraz daha geriyor insanı. Kimseye güvenemiyorsun. Ne gördüğüne, ne duyduğuna, hatta bazen kendine bile. Film boyunca o çaresizlik duygusu öyle bir işleniyor ki bir yandan doğru olan bu diyorsun, bir yandan da ya öyle değilse diye beynin çatlıyor. Gerilim yavaş yavaş değil, sağlam sağlam geliyor. Seni düşünmeye zorluyor ama en güzeli ne biliyor musun? Hiçbir şey tahmin ettiğin gibi gitmiyor. Eğer gizemi seviyorsan, her sahnede diken üstünde oturmak hoşuna gidiyorsa ve finalde ağzının açık kalmasını istiyorsan Fractured seni bekliyor. Ama bir uyarı. Bu filmi izledikten sonra bir daha hiçbir detayı gözden kaçırmak istemeyeceksin. Peki sen bu filmlerden hangilerini izledin? Ya da seni en çok şaşırtan film hangisi olmuştu? Yorumlarda buluşalım. Videoların devamı için abone ol ve beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.